Ha. Şu an Mortal Kombat izliyoruz. Sen bizim yayınımızın adına Xbox şey olarak değiştirebilir misin Twitch üstünden? Sanki tabii. yayın adına. Biraz da buna bakış. Dönelim. Sonra büyük ihtimalle bir kısa ara verip günün son sunumuna geçeceğiz. Şimdi zaten insanlar da buna gelecek. Oradaki nüfus oraya doğru akacak yavaş yavaş. Muhtemelen. Tamam abi ben şey yaptım. Teşekkürler, sağ ol. Hala Ubisoft diyor ama Yok, herhalde değişir o zaman. Ben de güncelledi. Sayfayı güncellesen şey oluyor. Ha, okey. Peki Ubisoft'tan sonra Xbox'ın sunumunda Insider isimli, yanlış hatırlamıyorsam, sunumunda olacağız. Inside abi. Inside. Here in Los Angeles, Inside California, Xbox. for our biggest show of the year. That's right, it's E3! Yes! The entire video game ministry has converged Yalnız on arkada downtown LA to reveal bir what's in store for şey the yok. next year and beyond. Yeah, it's amazing. And yesterday Kalabalık on yok. this stage right back here, we had 60 Evet. games, a new console, Xbox Game Pass Ultimate, and so Yani bu bir much sunum more. havasında geçecek bir şeye benzemiyor. On today's show, we've got world premiere trailers and the biggest games of E3. World Premiere trailerleri var diyor ama Star Wars Jedi Fallen Order, and there's so much more. Fallen Order'ı gösterse One of the most popular PC gayet hoş olur games benim için of all yani mesela. time is being rebuilt for Xbox. We'll talk with the developers of Crossfire X. Looking forward to that. All right, then we're O gonna Crossfire talk X de yani Yeah. the bunu newest niye bu kadar member şey of yaptı? Xbox Game Studios. Oo. Tim Schafer, what Double do you Fine. think? Arkada Football Manager falan dönüyor So funny yani. on stage, yes, it was great. And later, we're going to dive into the future of backward compatibility and reveal our biggest batch of titles yet. You don't want to miss it. Yesterday, Geriye Xbox uyumluluktan da released some bahsedecek. surprises and some incredible trailers. So, what was everyone's favorite moment? Keanu. That was the internet's favorite moment, I think, You're right? breathtaking. Everybody's We're all breathtaking. breathtaking. Brilliant. Well, I'm going to have to say, I'm going to go with the breathtaking Dünkü Scarlett Keanu announcement we had, şakasına which is ikisinden our geçti. brand new console. I have details on that in the future. And Dün the bahsetmişlerdi Elite zaten Controller Project Series Scarlett'tan. 2. Loves the hardware. So good. Besides Keanu and having the fans lose their minds. What it's else was so- beautiful, Tina? Well, Flight Sim. That's I mean, right. bringing back that franchise was so Flight Sim good. inanılmaz ya. Just Müthiş fly gözüküyor abi through the oyun. sky. Çok iyi görünüyor Beautiful, gerçekten. beautiful. So super excited we're bringing that back. So relaxing. Yeah, know. I think I'm just going to have to go on the opposite end of the spectrum and say Blair Witch. Yeah. Because Of okay, when it course. Blair first Witch, started playing, I thought, oh, it's Alan Wake 'cause there was like a torch. Anytime I see a torch, I'm like, Alan That's a Wake. flashlight Right. for those of you here. Gönderme. Bunu da bilmiyorum. İzledin mi bizim yayının bu And then I saw like the cabin. şey Caner dedi bu sana sürpriz olabilir falan dedi. And then the bit with Sonra the- böyle it's the bit that- duvara işeyen adamdan anladım ya. I'd love- Blair I Witch love abi. the fact that it's so long after the movie, so they've had like 20 Long years time to to make get it it right. good. 20 years of nightmares about that guy in the corner of the Evet cabin. bayağı üstünden zaman geçti For me, gerçekten. O I yüzden love two things. bayağı I mean, şaşırdım there's a bu few more duruma. than that. The two things I really love, Rod Ferguson Yeah. and Pyro. So when Rod came out to introduce Yeah. Escape for Gears 5 and all the pyro went off and we Gears had a 5'ı So hive under fun, the stage so was fun. revealed, Tanıtım that was anına incredible for me. And we also got to see our gönderme first yaptı. glimpse of the Escape game mode for Gears 5 as well. which Gears was looks so absolutely good. Yeah. Insane. So that's good. grand. So let's get things started, shall we? Yes. Speaking of Gears, as I was, let's send over to Jeff, who's with the Coalition's Rod Ferguson. Rod. Şimdi başka birine bağlanıyorlar. Hadi başlayalım Thanks, bakalım ya. everyone. We are here in the depths of the hive. You got a little something Oh, there, Rob. jeez. Okay, sorry. This is an environment that is part of the Ne brand oluyor new ya? game mode that you announced yesterday called Escape. Can you give us the rundown Bunun- on what this mode's like? Yani tahminimce dün açıklanan escape is really oyunların about you infiltrate the hive, üstüne daha you çok, plant a poison bomb, and then you try to escape with your life. röportajlar And like this is ve quite a bit different than the işte other modes that we've belki seen yeni throughout the belki history of Gears. Yeah, yinelenen it's a three-player co-op mode. It's trailerlarla aggressive.
And that really changes things. Şu anda mesela oynanışı ilk defa görüyoruz abi. Dün yoktu bunlar. Bu arada yanlış duymadıysam yine 3 kişilik bir oyun modu olduğunu söyledi. Different characters and different characters we've seen can play into that in Bu ne different ya? ways. Can you tell us about Ve who will be playing? 50 kere vurdu ya. Abi evet 10 saniye there's aldı three onu members of your öldürmesi. squad. We have the Hive Busters, which we call them. There's Mac, Lonnie, and Keegan, and each of them. What's different? Bak o da orada hala vuruyor bak. About what weapons you have. Each character has an innate ability, an innate and ultimate ability. So Vur Keegan, geç ya, he's a support silahla. character. He's able to put down a resupply and give ammo to his teammates. Mac Aa, is bu da a, 3 our kişi evet. tank. He'd be able to put up a barrier. eat a Bu bunch of şaka mı ya? damage. Bizim And yılımız Lonnie is olacak our ya. scout. She's the one out in the front. She's got an electro blade, and she can go and just press the Umarım attack. kanka. And so it's about how 2019'un you sonu ve coordinate together as a 2020 team saniyede and how you kare make those yılı. ultimate Bizde. abilities overlap to make your way through the Her hive. şey Year üç of kişi. saniyede kare Fully diyorsun. fleshed out stories as Abi well evet. in the comics, correct? Yeah, we wanted Escape to have Yani its own bunun sort of- we wanted to şu build it istatistiğe mi around ulaştılar characters. acaba Like ya you saw a oyun screenshot with yapımcıları? Kate, JD and Del, you're like, oh, it's just they- Bizim oyunlarımızı they 3 think kişilik it's a gruplar hive. oynuyor, So 4 this we değil. wanted to be Evet, like, oh, yani this şey stands on its own. And seçim once we created this tercihi identity with verildiğinde these Hive Busters, we really wanted to go deep on it. 3 So we kişilik met grupların up with sayısı daha Curtis fazla. Weeby, who did the Rat Queens and also Çünkü aslında bunu Horizons, ilk başlatan biraz comic book. And Apex so Legends now we have herhalde. like a comic book story going into İlk the 3 kişilik So let's talk about co-op replayability. oyunu You've oydu seen this yani. game once and you're done with it. You all are making a creative Burada da mode that's going to karakterleri give tanıttılar tremendous kısaca. replayability. Tell us about that. Yeah, so the hives are all built on tiles. And so one of the things when we started building these hives and clicking them together, we realized, you know, we're doing it. The fans can do it. The players can do it. So we actually have a map builder that will bunu ship şey with the game. yapacaklar, And they can procedure make their generated own challenges. They yapabilecekler. can for their friends and put it out there. They have to build it. Ha, They have to beat okey. it first. Ya You işte can't bu just build the hardest thing oyun possible. şeylerin level'ları All the way to the right. tile'lardan So oluşuyor. Yani you birbirini build your own tekrar tile, eden, and then once you play birbirine it, you can bağlanabilen compete, küçük and then you can put it out there for your odacıklardan. friends, Dolayısıyla yourself. bunun bir editörü de olacak anladığım kadarıyla ve işte oyuncular da kendi şeylerini, level'larını yapabilecekler. Of a pretty expansive offering on Gears 5. Tell us about the rest of the summer and what we're going to see. Oh yeah, there's lots, and what's great too, for the first time ever, we brought E3 to the Microsoft stores. So there's a bunch of select Microsoft stores where they can play Escape right now. So it's super exciting about that. But yeah, all summer long, we want to be like we want to talk about Escape now. But in July, we're Şimdi talking about oynanılabilir Versus, diyor, and we're doing our doğru tech duydum. test where you get to go and play for the first time our multiplayer and yanlış play mı a new mode anlıyorum? called Arcade. Bu oyun modunu July, oynayabiliyorsun. Gamescom, we're going deep into Horde and talk about character Ben de öyle abilities and how they anladım affect Horde. And then in September, we're going right back to the campaign and we're going to revisit Kate and her story. And Gears Pop as well. We saw a little bit about that. Yeah, kidding around with Rom, our little Yeah. trailer. Yeah, so we've said when we said pre-order soon, we meant really soon. You can Çok pre-order değişik now. bir So, şeydi, I've already teaser'dı done bu it, da. you should do it too. It very much is the Ufak summer. Hellblade. Tam da demin onu söyledi yani. Seni Ön böyle. sipariş September verin 10th, derken it'll be everywhere. Retail stores, siparişi Xbox bir an Game önce Pass verin for derken console, gerçekten bir an Xbox önce Game demek Pass for istedik. PC, Steam, Şey and yapabilirsiniz if you diyor. can, if you're in Alabilirsiniz as a diyor. Game Pass Ultimate member, you get it early. Right. So there's Ve in galiba addition to oyunun that, bazı a special modları bonus şey, that caught a lot of şimdiden people off guard itibaren yesterday. Tell us about it. oynanılabilir. Yeah, it's super exciting. So if you pre-order the game or you play the first Çok week, acayip you know, ya. in Daha Game sonra Pass, then da you'll şey get our söyledi, demin Terminator ekrana character gelen pack, kadın Terminator Dark karakterin Fate character pack. So hikayesine you'll get the Eylül ayında T-800 dönüş and the Sarah yapacağız. Connor, which is super exciting. 'Cause onunla like ilgili Ha, bu da şeyler Terminator şeydi ya, They really kolaborasyon. represented the story that Kate goes through from the civilian to warrior, and this is what Kate's doing in the game. And so we felt it was a perfect match. When we saw that metal foot come down on the skull. Şey I was gerek like, var mıydı? No. All right, Oğlum, one last thing before you go. You announced a signature partnership Terminator with şey ya. League for Gears 5 multiplayer recently. Görüntüsü. What's on the horizon? Oh yeah, so that premieres this Friday. And so basically we're following 6 different players. Dişe in their journey, kesinlikle gerek into var bu competitive sebepten gaming with dolayı. Gears of War. And then that's going to culminate into a tournament where we get to see those 6 players and their teams compete. And so yeah, there's going to be 6 weeks of episodes, and that's what I love Bana about esports content. benim It's more üstüme than just Fallen like Order watching atın ya. footage, it's really about Hadi who these çocuklar. players are, who the Benim üstüme community Fallen is, Order who the atın, fans benim are, and you üstüme really get to be şey involved, atın, like, and Psychonauts really cheer for 2 them. atın. And that's why people watch esports is for those personalities. Well, it's like the Olympics, you know, when you want, you don't, you know, name from me. Mesela şey define ilginç, athlete, yani you can't, but when you yanlış have those hatırlamıyorsam spots, Sea like of that is Thieves ile basic ilgili biography hiçbir for the event, yeni you bilgi care, yok right? abi And that's bu what this sene. is. You get to understand who the players are, and then you get to watch them compete. Halbuki And that means çok more. önemli bir That's this parçasıydı Friday E3 as it şovlarının begins. In just a minute, Phil son 2 Spencer is yıldır coming by to talk about bir anda böyle bir Scarlett, terk Sprout, edilmeye Game Pass Ultimate, all of the big announcements. maruz But kaldı first, sanki check out this trailer oyun. for Gears 5 competitive multiplayer action. Gears As we 5 ile said, ilgili bir coming to trailer E-League geliyor şimdi this ekrana. Friday. Bayağı bu cuma Day geliyormuş. one of me playing, I was never seen as the best player in the game. I used to get bullied in school because I didn't know the language and I couldn't understand people. My father will give me 20 pesos. I knew that with that 20 pesos, I will not have a lunch, just use that money for playing video games. Like, that's how much I like it. I hope that when I'm done competing, I leave behind a legacy that
I was a player that never gave up. I 100% feel pressure to stay on top. Being at the top, you kind of have this feeling that everyone wants to take you down. Before the pro circuit, I was basically a typical kid. Go to school, come home, play until my mom gets home, eat dinner, take a shower, and go to sleep. I don't want to work a normal job. I don't want to work for someone. E-spor şeylerinden bahsediyorlar. Bunlar herhalde proları Gears'ın. That Gears of War 5 blows up. Onlar biraz hikayelerini anlatıyorlar. A lot of people don't know what it takes to be Seni bir kısa süre bu The objective is video to dönerken yalnız build a bırakıyorum, brotherhood. geleceğim hemen. I think it's a brotherhood, Tamam. but it's a really fragile brotherhood. You're never really guaranteed a spot. I knew I was getting dropped. People would talk behind other people's backs. I do not regret it. I just wish some things could have been different. But I know deep down they know that I'm right. You could wake up tomorrow and all of this is gone. I get to see Gears 5. Really excited for it. Let's go and play it, all right? Let's go. I got one. Oh my god. Shot. Did you see that? We've been stuck in the old for a little bit now, and I think everybody's excited for the next chapter. When you get bruised up, you get beat up, you get knocked down. When you go through roster changes, when you go through drama, when you go through failures, you got to stay focused and positive and keep going forward, because that's the only way to make it out. Summer Series ha? Peki. Hadi bize yeni oyun gösterin çocuklar. Yeni oynanış videosu gösterin mesela. Dün eksik kalan buydu. Project Scarlett ile ilgili bir şeyler gösterseler mesela ilginç olabilir. Had 14 titles from Xbox Game Studios, over 60 games total, a surprise Keanu appearance, a new console, the return Game of Master Pass'tan var. Chief, and so much more as well. And here to walk us through that staggering list. Evet, çok şey vardı gerçekten. Dünkü Microsoft açıklaması çok dolu dolu geçti. Özellikle ondan sonraki Bethesda ile karşılaştırınca böyle 5-6 katıydı yani. Zaten sadece Keanu Reeves'in cameo'su şeyde Cyberpunk'ta sadece onunla bile E3'ü kazandı sayılır yani Microsoft. Phil de buraya geri gelmiş. He's a total dude. Now, someone else who's a total dude who was on stage is Tim Schafer. Talk to us about Tim and Double Fine Productions. Tim Schafer da Double Fine'ın başındaki adam. Aynı zamanda benim çok saygı duyduğum bir adam. Eski adventure oyunlarının birçoğunda imzası vardır. Monkey Island'da assistant producer olarak çalışmış. Ama asıl başyapıtı Grim Fandango'dur. Hemen 2 dakika Grim Fandango övüyorsun. Abi Tim Schafer'dan bahsediyorlar. Ben de bilgi vereyim dedim. Grim Fandango'dan sonra sanırım Psychonauts'u yaptı. Şimdi işte Psychonauts 2'yi yapıyor. Çok uzun zamandır yapılıyordu o oyun. Ama hiçbir bilgi yoktu. Dün çıkış tarihi verdiler mi ya? Tam hatırlamıyorum onu. Hemen bakıyorum ben. Good. Trust you're connecting Tim with the XL team as well. Can't wait to see what they've got there. Now, yesterday was a really big day for Xbox Game Pass as well. So we launched Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass for PC. Yani 2019 diyor şey Google ama bunu bayağı zamandır böyle diyor zaten. Bu arada Xbox Game Pass'ın bilgisayara da bilgisayar tarafından da kullanılabilecek olmasını açıklamışlardı dün. Evet. O da yanlış hatırlamıyorsam $15. Değil abi, daha ucuz. Game Pass kesin daha ucuz ya. Aynen. $5 mıydı neydi hatta yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi söylerler büyük ihtimalle. Aynen. But also 34 games on our stage that are premiering into Xbox Game Pass. Teams are really seeing the power of being in an at-scale subscription for their game launching and reaching as many players as possible. We're seeing some really great... I'm playing a lot of Outer Wilds right now. Really fun game. Yep. But an awesome way to discover your next favorite game when you're a part of the subscription and so many games are coming in every month. It's really great. Awesome. I'm delighted that Football Ne oynuyorum dedi? Outer Worlds mı dedi? That's going to kick my addiction Daha up again. çıkmadı oğlum oyun. Now, you also and the We don't team... call it addiction. No, okay. My love. My love. Phil adam o. When you and the team also introduced the world to Project Scarlett yesterday as well, you talked about your commitment to compatibility. Can you tell us more Evet. about what Yeni oyun konsolları. A few years ago and talked about Xbox 360 games
coming to Xbox One. Then a couple years later, we talked about original Xbox games coming to Xbox One. So really, when I look at my Xbox One today, it's probably the most compatible console I've ever had. So we thought about our design for Project Scarlett. We definitely wanted to make sure that we were compatible across all the generations, not just with the games, but the accessories. Project Scarlett'in çok güçlü olduğuna biraz şey yaptılar. Dem vurdular dün. GDDR6 RAM kullanıyor mesela şeyde ekran kartında. Birçok yeni ekran kartı desktop için hala GDDR5 kullanıyor. And digital, I think us respecting the purchases that people have made at no charge, allowing them to be able to continue to play their games. And in many cases, those games play the best and look the best on the new generation, which frankly isn't easy to do. Is just something that I wanted to continue in Project Scarlett, and it's great to see us able to do that. Okay, you also talked about Project xCloud and console streaming. Can you tell us a bit more about the difference between those two things? Yeah, you know, when I think about konsol PC konuşmasına girsek mi girmesek mi bilemedim şu an. Buyursunlar. Yani şöyle, biliyorum sizin bu konuda şeyiniz daha yumuşak. Yaklaşımınız. Yani işte özellikle eksklusif oyunlar için ben bir gün PlayStation alacağım diyen insanlarsınız yani. Xbox için bunu hiç demiyorsunuz ama mesela. Evet, çünkü benim o da eksklusif oyun olmalı. Aynen öyle. Benim yani konsola dair tek şeyim, konsola dair benim aklımda tek şey her şey eksklusif oyunlar. Xbox'taki çoğu şey zaten Microsoft ortaklığından da dolayı bilgisayarda var. Evet. Dolayısıyla orada bir avantajları yok. Benim gibi profildeki insanlar için. Because we're here at our first public preview of xCloud now, and we're seeing people playing Xbox games on their phone. Daha çok performans açısından bakıyorum ya bu duruma. Yani işte bu son dönemde Switch emülatörüyle yaşadığım maceradan da sonra tekrar fark ettim. Yani hani bir oyunu zaten bilgisayarda oynayabiliyorsam benim için en ideal dünya o yani. Evet. Ama bunun şu boyutu var işte. Taşınmak çok zor abi bilgisayar. Desktop'la özellikle yani. Eğer hareket ediyorsan şehirden şehire, ülkeden ülkeye, o zaman işte konsol biraz daha çekici oluyor. Ama yine hala bir konsol alıyorsam ben o konsoldan çok ciddi bir performans bekliyor oluyorum yani. Ben o yüzden çok şey yapamıyorum. Öbür türlü justify edemiyorum yani konsol şeyini, konuşmasını. Yatırımı diyorsun. Evet. Yani mesela şu an Project Scarlett ilgimi çekiyor bu sebepten dolayı. Çünkü ben konsolumu alıp gidebilirim çok daha kolay bir şekilde bir yerlere. Ama eğer küçük çaplı bir bilgisayar ile daha iyi bir performans alabiliyorsam o zaman hala konsola ihtiyacım yok gibi geliyor bana yani. Şimdi bu söylediğin şeyde birkaç şey yani aklıma gelen bir şey var. Bir de başka bir boyut açacağım. Aklıma gelen şey şu. Mesela konsol almak senin sadece konsol oyuncusu olman demek mi? Yani bundan sonra hayır. Yani ama bu senin mesela profili. Yani bazı insanlar mesela bir adet oyun aracı oluyor ve bir tercih yapmak durumunda kalıyorlar genelde. Konsol almak demek, oyun koluna da bağlı kalmak demek. Evet. Bilgisayarda böyle bir şey yok. Bilgisayarda bu şey yani aldıktan sonra oyun koluyla oynamak hemen her oyun için mümkün. Doğru. Bir boyutu bu. Yani çoğu oyun ben mesela yani düşünüyorum da şu an bir sürü şeyi rahatça oynayamam yani.
Konsol, sadece konsolum olsa. Keyboard mouse'dan uzaklaştığın için. Evet. Başka boyut olarak söyleyeceğim şey de çok bence en belirleyici şey bu olacak. Performans da öyle mutlaka ama eğer bir alan, bir donanım fark yaratacaksa bence fiyatlandırma ileride çok daha belirleyici olacak. Oyuna ne kadar para verdiğin. Tabii ki. Yani konsolların bir dezavantajı da bu zaten. Konsolların Steam yok. her oyuna lisans satıyor olması. Konsolların Steam yok. Konsolların Steam yok abi. Biraz o dezavantajları bu. A new city to explore and a ton of new gear to cut Elden Ring. and slap on your body. Woo. This is the Surge 2. Peki. Surge 2 bak bundan dün bahsedilmedi abi. Surge'de bilim kurgu Dark Souls'u. Anladım. Bayağı da beğenildi ilk oyun. Ben oynama fırsatı bulamadım. Şöyle bir mekaniği vardı ilk oyunun. İlginç bulduğum. Mesela bir rakibinin kol modifikasyonunu beğendin, tamam mı? Onu almak istiyorsun. Bu modifikasyonun düşme ihtimalini yükseltme yolun var. O da rakibinin koluna vurmak abi. Evet. Güzel. Yani bayağı koparıp onu kendine takıyorsun gibi yani. Tam değil yani birebir yani bunu yaptığın anda ona sahip olmuş olmuyorsun ama. Onu tam bilmiyorum abi oynamadığım için ama bir incelemede bunu okumuştum. Güzel. Üç bacaklı pek mantıklı bir canlı değil ya. Az önce gördüğünüz robot. O pek çalışmaz gibi geldi bana. Denge konusunda. Öyle durmaması lazım hocam. Caner buna bayıldı bu arada arkada gördün. Galiba. Yeni kola. Evet. Batman Arkham Knight, Hayır, Metro teşekkürler. Exodus, Hollow Knight, and Borderlands: The Handsome Collection with the brand new DLC. Oh. So good. You can sign up for Xbox Game Pass Ultimate today and get access to over 100 games for your Xbox One. All the benefits of Xbox Live Gold, as well as the just announced Xbox Game Pass for PC. Right now, PC is Yani tabii ki bir Xbox One'ım olsa şu an inanılmaz mantıklı olur yani. Tabii ki. Tam onu söyleyecektim. Hiç düşünülecek bir şey değil yani hani. Acaba değer mi değmez mi değil yani. Game Pass kesin alınması lazım eğer böyle bir şey var. Yani PC için de varmış ama işte yine PC'de Steam var. O yüzden kafalar karışıyor. Evet, aynen öyle. Ayrıca siz de benim gibi şanssızlardan bir tanesiyseniz ve Windows'unuz kendi update'ini bozmaya karar vermişse o zaman isteseniz de oynayamıyorsunuz. Şu an canlı bir şey yapacaklar Game Pass'la alakalı. Önlerinde de bir monster var. Evin var aynen. We heard from gamers as they play on console and they play on PC. RSI mı yazıyor? Bu bir Star Citizen şeyi mi? Nerede gördüğünü? Şeyin üzerinde yazıyor abi, laptopun üzerinde yazıyor. To bring their games into the subscription. These include people like Bethesda, Paradox, Deep Silver, Sega, Devolver Digital.
Tam And we built görecektim, a lot of kaçırdım yine. platform features for them, like Ah be. Win32 support in the store, mods, anti-cheat, to make sure their great games looked great in our systems. All right, so you've got the framework all set up, Abi and the ısrarla way futbol you're going to manager discover and gösteriyorlar, download all delireceğim of ya. these new games is Tabii through oğlum. this new Size Xbox çalışıyorlar. app, right? That's Oğlum correct. ben This is the futbol new manager'ı çok Xbox severim app, ama E3'te ne işi var available bunun ya? yesterday. It launched yesterday in the Niye beta. ya? Niye öyle diyorsun Even abi? earlier. E3'te her oyuna yer var. And it's available in the for the May 2019 Yani version of Now it. this is the live Oğlum version, Forza so walk us 4'e through, so anything that happens, DLC so geliyor, walk us Lego. through some of the Her tabs, şey. show everyone how the app works. Dün, Right, so we're on dün the Game aklım Pass tab çıktı. right now. Yeah, we're signed in with my Caner'e account. That's right. And at the very top, inanmayarak you şunu see kind sordum. of some of the Dedim ki games that ben are yanlış things biliyorum. like Forza America Rome, kendini Metro, çok Hollow gerçekçi Knight, olmakla And as you scroll down, you see satan different bir oyun tidbits serisi on değil the Game midir? Pass catalog. One of the things Da that's evet cool about dedi. Game Pass is it really helps you Dedim. discover some genres and new types of games you Nasıl may have oluyor never bu tried. iş? I mean, we heard Phil say it, Değişik and yani. Sarah say it. You can Ha, şu an discover ekranda your next great game, Xbox right? That's right. That's PES'in absolutely right. oyunlarını And in fact, gösterdiler one thing I bize also özetle. like about it is if you have Game Pass, Slay I the have Game Pass, Spire'ın we have konsola access to the same geldiğini library of bilmiyordum ya games, ben. from the subscription. So one İlginç. game I love is Football Manager. Right. I get it every year. I love it, and I'm always trying to get my brother Aha. to play it with me. Okay. Diren Now that sana he has çalışıyor. Game Pass and I have Game Pass, he has no excuses. He Sure. can play it with me. Right. Of course. So that's the Game Pass tab. It's really great for discovering the next game for me to play. Yep. Peki. The next tab is social. Game Right. Pass'ta böyle bir Now ekran social is great göreceğiz because diyor. I can see you've got my chats. These are, and then Ha, we flip over Sea the of friends Thieves de list. var That's bak right. orada. So These you are have, my real friends. those are your real Ryan, friends. I think you're on here somewhere. I have Oğlum my bu Game favorite Pass falan değil, friends bildiğin all the Steam. time. Yeah. Evet, And aynen in fact, öyle. you can Ona even see bakıyorum şu some an. things like whether they're playing on console or whether they're playing on PC. This tab also works hand in hand with the Xbox Game Bar. Okay. The Game Bar can just be a WinG. Ya herkes şu pastadan pay almaya çalışıyor da bizim bilgisayarımız da bloatware doldu ya. Her şeyi kurmak zorundasın çünkü And it's yani. really important to point out that I know some folks may have seen Çünkü bir Game de her Bar şeyi before, but your yani team has done a lot of mesela work bir over the oyun past few months to completely birden fazla revamp it. It's yerde de customizable. var. Check it out. That's right, absolutely. Ama en ucuz orada değil. En ucuz orada değil, işin kötü yanı başka yerden alıyorsun. Sonra o oyunu çalıştırdığın zaman başka yerden gidip orijinal yerini kurduruyor sana. Aynen öyle. Bunu geçen gün Heroes Might and Magic 6'da yaşadım. Uplay kurdu değil mi? Uplay bağladı. Aynen öyle. Steam'de sahibim oyuna. Uplay'i kurdum ve yani zaten vardı Uplay'in de Uplay bağlandı. You can get up to 20% off the games that are in the Game Pass catalog, the Xbox Game Pass catalog, and up to 10% off DLC. Yani dolduk taştık. Steam zaten tamam. Steam olacak yani. Her oyuncunun bilgisayarında olması gereken bir şey Steam'de. Origin geldi. Uplay geldi. Ondan sonra şimdi Epic Games Store geldi. Battle.net var zaten. Şey var abi, GOG'un, GOG'nin kendi şeyi var. So those are all the games that we have installed. Galaxy So we diye. can take a look at some of them. Things Yani. like Compare to Rome, The Surge, and like I mentioned. Orada 2 yıldız mıydı o, bana mı öyle geldi? 2 yıldız. Oo, ama 3 tane yorum var. Or you can choose You to can actually buy. expand them out a little bit so you can just in case you don't know what the icons are. Biraz rezalet oldu ya. Fail ya bu. There you go. Take a look at it as well. See them all. Now, where and when can people get their hands on this new app? So if you go to xboxgamepass.com, it'll have information about how to download the app. It'll even have a handy installer if you're on an older version of Windows and you need to upgrade. That'll kind of shepherd you through the process and get you started with Game Pass. Yani işte şeye bakar bunu indirmemizde Okan. We'd love to have you on Bir this oyunu awesome stuff. ücretsiz Jason, thank you for vermelerine this bakar. walkthrough. Thank you so much, Larry. Xbox Game Pass is Biz de gidip supported by ucuz indiririz. O spoke kadar. to a few about what it means to them. The job of Devolver really is to get those games that we work on out to the widest possible audience. We're a small company, so we're always looking for help. When Microsoft first approached us to see whether we would want to be part of the program, we jumped at the chance. The greatest benefit to the gamers with Xbox Game Pass for PC is the ability to discover and try games. If you want to play an FPS, they've got FPS games. You want to play Valkyria Chronicles, that's going to be in there. Fallout, Elder Scrolls, Prey. It's a great way to bring our games to an audience that maybe hasn't had a chance to experience them. We can't just be on one platform and expect everybody to go there, right? That's dumb. So I think this is part of that evolution. I see it as the beginning of the democratization of gaming. I'm really excited to see Wolfenstein 2, the new Colossus, coming to Game Pass for PC. It provides an awesome experience combining story and character and over-the-top action, award-winning title that maybe not everybody's had a chance to play. Game Pass for PC is an awesome way to check it out. One of the games that's coming to Game Pass first will be The Messenger. It is
awesome. If you've ever come across a game called Shinobi or you've heard of Shinobi, then you're in the right place. If you've got any interest in side-scrolling action, platform, beat 'em up games, this is for you. For those of you who don't know what Football Manager is, Değişik. it's a football management game that Hadi puts you in anlatın Football control Manager, of tamam every ya. decision that a football manager would make. Bunu bilmeyen var mıdır acaba ya? The most played Bir single de ben player işte şey de games yok on ya, the şu planet. ekranı hiç görmüyorum ben oynadığımda. Simüle ediyorsun çünkü şeyde değil mi? 2'de izliyorum abi. Liste şeyinde. Highlight'ları 2'de izliyorum. Çünkü ben CM 0001'den başladığım için eskiden 3D diye izlemek diye bir şey yoktu maçları. Ki bence oyunun en güzel özelliklerinden biri de o yani. Ben küçükken Football Manager'ın öncülü vardı bir tane şey. Galiba FA'li bir şey yani. Premier League var sadece. Anladım. Ama çok küçükken tabii o zaman CD'ciler var. Tabii. Onlardan birine gidip almıştım ben o yeni futbol oyunu diye. Sonra fark ettim ki futbol oyunu ama oynayamıyorsun. Oynayamıyorsun. Futbol oyunu değil, menajerlik Ben oyunu. küçük gidip ondan sonra bu oyun oynanmıyor diye şikayet etmiştim ona. Ciddi misin? O da evet abi. O da şey demişti yani ama bu oyun bu şekilde zaten demişti. Ben de öyle şey mi olur bilmem ne diye. İnat etmiştim. Oyun yani paramı mı geri almıştım yoksa değiştirmiş miydi hatırlamıyorum ama sanki değiştirmişti yani öyle bir şey olmuş. Ki yapmayabilirdi yani. Şu an çok utanç benim için ama çocukluktan bak. Bu arada bu ablayı seviyor olman lazım senin. Ninja Theory olduğu için. Yani kendisini ismen tanımıyorum ama Ninja Theory'yi severim. Ama tanısan seversin yani. Yani kafa birine mesela, evet. Multiplayer competitive game oynamış. I mean, so Evde. talk a little bit about the setup. Is it kind of like a class-based structure? Like, what's kind of going on? Let's kind of pick this apart a bit. Yeah, it is kind of class-based. So there's like Ya teker teker dünkü oyunların üstünden geçiyorlar abi. O yüzden yakında bir Fallen Order bekliyorum yani. Bir umudum var bu konuda. But some of them are kind of a little bit crossover. So El Bastardo, Ekstra for example, is röportajlarla a heavy, but he can also biraz do daha quite a lot of damage. detaylandırıyorlar. And Kulev is a support, but he can also lean a little bit into damage. So you can kind of lean a little bit with. It's not so exact. Yeah, I mean every fighter is so unique anyway, but yeah, we kind of split them into like architectural classes just so people can kind of get an idea. Değişik gözüküyor şöyle abi. Yani biraz Team Fortress var. Ama bir yandan da üçüncü kişiden izliyorsun. Biraz böyle Splatoon var mesela. Nintendo oyunu belki biliyorsundur. Yok. And then as you play, you earn more mods, and then you can replace what's there by default with different stuff that you unlock. So the idea is that you don't get more powerful, you just get more options, like the more experience you get with the game. Şeyleri hiç izledin mi ya Dilan? Hellblade için işte bu motion capture'ları yaparlarken yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Gerçek zamanlı bir şekilde çekiyorlar. Yani o yüzden o kadar gerçekçi oradaki bütün mimikler falan. Bayağı kız geliyor oynuyor yani şeylerle o nedir adı işte noktalar falan var ya yüzlerinde. Onu abi gerçek zamanlı bir şekilde dijital ortama aktardıkları ve bunun böyle tek demosunu yaptıkları bazı şeyler var. Videolar var YouTube'da. Zaman izle. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey gerçekten yani. Gerçekten acayip. Bana da Doğukan'ın Hellblade yazısını da sitemize gidip mutlaka okuyun. Meraklısına mükemmel bir yazı. Teşekkür ederim kardeşim. Yani çok acayip bir oyun zaten Hellblade ya. Hani çok böyle açıklamak, anlatmakla olmuyor. Size de defalarca durmaksızın önereceğim abi bu oyunu. Yani bence herkesin deneyimlemesi gereken bir oyun. I mean, it's mad. It's complete. There you go. Yeah, that's a good one. Yeah. Gizmo riding in on the rocket, exploding it. I think there was like every move in that one. Yeterince hızlı değil gibi geliyor ya bu oyun şu an. Yine gameplay'i görüyoruz. Evet biraz. Sanki oyunun şeyi itibariyle oyunun kendi mekanikleri gidişatı, mekanikleri itibariyle sanki daha hızlı olması gerekiyormuş gibi
Sanki daha böyle bir Team Fortress'ı bekliyorum oyunda ama öyle bir şey yok. All sounds really good. It looks bonkers in the best possible way. Bence So hiçbir şey thanks Ronnie anlamadım so much for sağdaki coming abla. on and talking to Diğerini us. I söylediklerinden. personally can't wait to get my hands on Aynen, it. aynen. So in He just a iyi minute, deyip gitti Star abi. Wars Jedi Fallen Order will be on our stage, but first, the creator of the brutally difficult keyboard-smashing original XCOM is back with an all-new tactical strategy game, Phoenix Point. It launches on September the 3rd and will be coming to Xbox Game Pass for console and PC. Here's a world premiere trailer. Peki. İnternet siteniz phoenixpoint.info mu ya? Ciddi misin? .info diye site mi alınır ya? Bu bir nedir ya? Aynen, Tekechu TV aynen ya. Sanki biraz daha seri gitse daha keyifli bir multiplayer deneyimi sunacakmış gibi. Aynen. Neler oluyor ya Diren? Canavar mı oluyoruz? Abi yarı Bu canavar. Make your choice. Bu canavar mı olmak istersin, şu canavar? Eylül'de gelen bir başka oyun Phoenix Point. Bu şey ya neydi? Evolve diye bir oyun çıkmıştı, hatırlıyor musun? Biraz onun gibi. Yok. Falan böyle bir tane canavar oluyor, onu avlamaya çalışan bir grup. Birkaç insan var. Bir de şey. Hah, işte bunu izleyelim ya. İşte bunu ver bize ya. Çıktı balım. Çıktı. Bunu nesne izleyeceksin ya? Ama Ha? oynamadım. Çıktı diye de yani her oyunu oynadım mı? Olabildiğince şey tutmuşlar. Hafif tutmuşlar. Hiç kan görmedik. Şeyde. Bu da bayağı şaşırtıcı bir şey yani Mortal Kombat'tan bahsediyorsak. Of bu çok acayip bir şey ya bu arada. Aha. Aa, Respawn ne yapmıştı ya? Hayda. Gözümün önünde şey ya. Loading. Abi ben şimdi bakacağım, sana tahmin ettirmeye çalışacağım. İmkansız ya. Yeah. So this takes place between Order 66 and Episode 4. Right. Now, Order 66, for those of you that don't know, it's the operation that the Emperor executed that, like, basically said, turned all the clones. Bunu anlatmıştım sana Diren, hatırlıyor musun? Bayağı Fallen Order'daki karakter benim Star Wars RPG'de oynadığım karakter yani. Order 66'den sağ kalmış bir Jedi. Ha evet söylemiştim. Haksızlık. Bunu önce ben buldum. Early in the game, he gets outed and he becomes Gelen branded oyunlardan as an çıldıracağım enemy of artık. the state. Epic Sale indirimle demiş. Now, we were watching this, the gameplay looks fun, but everyone's asking, wait a minute, zaten who's yani this şey, new droid? What's that all dünkü about? BD1. Okay, BD1, what does he do? He's Cal's companion. Okay. He's on the mission with him. Ay şey değil mi ya Respawn? Doğukan. So he's got a lot of missions. Anthem Evet, çıkmıyor mu ya? that were really Anthem değil, diğeri. Diğeri mi? like Savage Planet. We can see here we got a Apex'e yapmışlar Apex. abi. Yeah, that's Metroid inspired. Haliyle Titanfall'un da yapımcıları. Oh wow. So we looked at the map from Metroid. Şu an şeye very döndüm. closely and we're trying to kind of reverse engineer it in the Star Wars way. Now I want to talk about the Zaten philosophy dünkü for the combat in this tanıtılan game. oyunları What do you do to make encounters? daha What do you want it to feel detaylandırıyorlar like? şu an. Powerful. Evet But ama we also herhalde want it to be başka, grounded. We evet. don't- I mean, Hemen we are atladılar Jedi. şeyde. I think Fallen we're Order. looking Yani daha yeni bir şey original göstermeyecekler herhalde. trilogy, Zaten 15 the dakikalık most bir for, gameplay videosu what we're yayınlandı trying to abi do. Fallen Order için.
But we want, like I said, we want it to be grounded. Çok güzel gözüküyor It oyun. is a video game, so he's Şu an going to do görüyoruz things that are zaten more bir kısmını. powerful than you'd see in the movies, but Bir yerde şey might yapıyor not abi, seem çok as acayip over o. the top as some of the other Acaba lightsaber gösterir mi Star onu? Wars games we've seen in the past. No, we've seen a few abilities. Biri işte ateş ediyor. Some of the abilities we'll be able to wield. Stormtrooper'ların bir tanesi böyle lazerle ateş ediyor. Ondan sonra zamanı yavaşlatıyor. Aha, işte bu ya. Ah, kapattılar. Bu çok acayip abi. Ah be! Onu nasıl göstermezsin? En heyecanlı yeri ya. Now, when I was watching the EA play stream, we kept getting skill points, but we never saw the skill tree. Tell me about the Abi o lazeri durdurduktan sonra işte çekiyor Stormtrooper, ondan sonra hizalıyor onu, kendi lazeriyle öldürüyor abi. Burada oyundaki yetenek ağacı hakkında konuşuyorlar. Yes, we have a traditional skill tree in the game that allows you to upgrade your abilities as well as your force powers. Of course. Now, as I grow in power, will I be Bunu biraz konuştuk dün Caner'le. Bu oyun vuruş hissi olarak God of War'dan çok şey çalmış gibi gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle yani koydun mu oturttuğunu hissediyorsun yani. Hatırlıyorum dünkü bu muhabbetimiz. Burada ilk gün gerçekleşen, ilk akşam gerçekleşen Microsoft Xbox sunumu da YouTube kanalımızda yayınlanmış durumda. Hemen yapıştırdık oraya. Hemen yapıştırdık. Sabahına yapıştırdık. Zaten sabahına bitti. Sabahına yapıştırdık. Görev bilinci be, Diren. There's no lag when you're using the controllers, and that's kind of a respawn philosophy. Güzel. Right. You just really feel connected to the player at all times. I have to ask what it's like to work on a Star Wars game, because somebody who grew up with the original trilogy and I've seen them all many times. I'm a huge Star Wars fan. That's gotta be really good. I assume you're a Star Wars fan. Of course I am. Derken atımız geldi. Birazdan ekranıma düşecek. Birazdan söyleyeceğim. Hoş gelmiş. Bizi takip etmeye başlayan Tekkaçı TV. Ben senden önce gördüm ya. Benim ekranım daha da geriden geliyor. But I also know that working with folks like Lucasfilm and so forth, they give you kind of like parameters you can work between, right? In terms of your character development, what they can do, right? And you have some creativity. Çok fazla hareket edemiyorsun diyor sonuçta. Hani Lucasfilm'de mesela oynarsan yapımcın Lucasfilm olunca tabii yapabileceğin şeyler biraz sınırlı oluyor değil mi diye sordum. Totally different than movies, but it's a lot of fun. Anyway, Stig, thank you for coming by. Star Wars Jedi Fallen Order is set to launch on November 15th. You better get back to the studio. You got some dev work to do. Yeah, we do. All right, let's send it over to Graham, who's definitely in his element. That's right. Thanks, Larry. Now, as a controller connoisseur, I was very excited about the Elite Series 2 announcement yesterday. It is great, and I've got one right here. New grips, redesigned sticks, and come on, you can charge it inside the case as well. Tatlı görünüyor yalnız. Now, this hardware was a Çok real tatlı gözüküyor. passion Yalnız project şu for the şey design team. So we tuhaf went değil mi behind the ya? scenes. Siren ters çevirmişler ya D-pad'i. My name is Elliot Su. I'm industrial designer at Microsoft. En son öyle bir D-pad'i nerede gördüm biliyor musun abi? Bilgisayara aldığımız çakma 3 liraya aldığımız çakma kollardı. Ben orada gördüm. This is the world's most advanced controller to date. This product Çakma Nintendo 64 kolları abi. 4 years in the making. So we interview some of our most passionate gamers, as well as doing thousands and thousands of hours of playtesting in order to understand what are the right features, what are the things that our most devoted fans respond to, and what are the things that they want from the controller. The Elite Series 2 has been completely re-engineered from the inside out, with improvements to all mechanics, all functionality, better bumper durability, better grip durability. One of the most critical features is the new adjustable tension thumbstick. What you can do here now is actually adjust your thumbstick back to the original 360 tension all the way up to the Xbox One current tension. Another feature is that we have a wraparound grip. So on the Elite One, çok gereksiz feature'lardan bahsediyoruz. On the lobes here, on this one we've wrapped it completely around that allows people with different hand grips and playing styles to have grip across the entire controller. On the original onu bir ele alıp şey yapmak lazım ya. Yoklamak lazım. We've now added a third one which allows for a much shorter throw on the trigger and faster response. We've added a digital profile switch here.
On Elite 1, there were 2 positions that allowed you to customize your profile. We've now allowed for 3 customization profiles. Those that are familiar with the Xbox One wireless controllers know that there's a battery door here. On our Elite Series 2, we've actually internalized the battery. Each charge can last up to 40 hours. Evet, artık şarj edebiliyorsun. 40 saate kadar mı? 40 saat Aynen. As gamers play, things fall out of their hands. Adam gitti dağ bayıra sürdü arabayı, gördün mü ya? Bayağı kaza yaptı orada. Bak bir daha. Şuradan tekrar izleyeyim. Dur bakayım haritanın sonuna gidebilecek miyim dedim. Bakayım Forza ne kadar Forza dedi. Abi gerçekten uzaylamış abi. Yardırıp gitti ya. Aynen. Hey, we're testing for millions and millions. Aa, ne güzel ya. Constantly being pressed over Çok güzel lan. Everything that goes into test what will makinesi değil make mi? this controller last. Evet. The Elite Series 2 comes with the controller as well as Peki biri böyle fırlatma makinesi de var mı ya? Sinirden fırlatma makinesi test için. Fırlatma makinesi değil. Bunu şey olarak kolun içine duvara fırlattığında yumuşakça yatağa düşürme makinesi. Hayır bir şey var. Minik hava yastığı koyduk diyormuş. This product has been a passion project for diye myself fırlıyor böyle. and for everyone at Xbox. We are excited to release this to all our fans in holiday 2019. Adam gerçekten gurur duyuyor yalnız ya aletle. Çok belli. Onu görebiliyorsun yani. Evet. Yani şekline biraz çok güzel alet de şekline biraz. Ben bir tek D-pad'den şeyim ya şu an. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Görüldüğü kadarıyla en azından. Yani 3 position ne yapayım ya peki? Biraz fazla değil mi Diren? Biraz fazla. Ya mesela senin benim gibi insanlar için şu an sahip olduğumuz oyun kolunu değiştirmenin hiçbir anlamı yok bence. Ve şu an sahip olduğumuz oyun kolu Logitech'in en ucuzlarından bir tanesi, kablolu falan. Ki mesela şu an ona bir şey olsa... 3 tane Dark Souls, bir tane Sekiro gördü o oyun kolu ve hala taş gibi çalışıyor yani. Aynen. Dark Souls oynayanlar ne demek olduğunu bilir. Ve bir şey olursa mesela şu an kullandığım Logitech'e büyük ihtimalle gidip aynısını alırım. Muhtemelen ben de ya. Yani çünkü büyük ihtimalle bir de oyun parası var arada bu Xbox ile bizim kullandığımız şey. Legion'dan bahsediyorlar bu arada. Watch Dogs Legion'dan. Aynen tam bu arada Teketsu'da dedi ki o kolun ucu çok açık diye duymuştum. Yenilikler güzel ama o da bir kol sonuçta. PC'de kullanım alanı kısıtlı. Hiçbir first person shooter oyuncusu PC'de almaz. Bir FIFA oynayacağız diye de bu olmaz. Aynen. Ekstradan konsolcularımı satacağım. Aynen. Rekabeti arttırmamak adına çekiliş sonrası arkadaşlara kanalı tavsiye edeceğim. Eyvallah, sağ olasın Teketsu. Stratejine saygıyla karşılıyorum. Ama sonrasında arkadaşlarımla da paylaşmayı unutma. Watch Dogs Legion beni bayağı heyecanlandırdı. Ben de bayağı heyecanlandırdım. Follow them around. Follow them around. Should you want to, if they go to work at a coffee place, I mean, it's probably like a less exciting thing that you could do in the game, but whatever. So London, I'm excited that you're going there. Please first of all tell me that not everyone's Cockney. Hiç komik olmayan bir şaka yaptı. Bir soğuk bir rüzgar esti zaten. There's a lot of the time they do that and everyone just sounds like they're from the East End or whatever. Yani bence mesela şeyi anlıyorum. Mesela buraya sarışın, dövmeli bir abla koymayı anlıyorum. Ama bu profilde oyundan bu ablanın 10 katı anlayacak abla bulmak zor değildir Los Angeles'ta. Ama işte hangisi daha çok satıyor? Bu arada Londra dünyadaki en iyi şehir muhabbetini onlar da yaptılar senden sonra Diren. Bu beni bayağı şaşırttı yani. LA'de olan insanların aynı muhabbeti yapması. Ama oyun satıyorlar abi. Ekmek parası. Drones throughout the city, get your parcels delivered by them. But there's also a bunch of combat drones, like the CT drones and riots that can help take you out. But you can also hack them and use them as tools to fight back also. Zaten and also we have multiple classes in Watch Dogs Legion, and one of the classes is the hacker.
Ya İngiliz ya Avustralyalı yani. Has some less lethal rounds to take people out. You can also jump and electroshock people in the face. It's pretty cool. Kol olarak MSI gece 30 araştırmanızı öneririm veya kablolu seçenek olarak gece 20 olabilir. Logitech'in MSI'lere hiç bakmadım ya. İçime sinmemişti bir türlü demiş. Ben de hiç MSI kol denemedim. Hiç elime almadım MSI kol. Ben de zaten bu iş biraz şey abi sanki. Yani biz mesela neredeyse sırf Logitech'le oynadığımız için belki de hani çok daha iyi bir şeyle karşılaşsak diyeceğiz ki ya biz niye oynuyormuşuz ki bununla yani. Olabilir. Yani onu hiç deneyimlemediğimiz için muhtemelen çok rahatız. Biraz böyle şeyler biraz da hissiyat işi ya. Yani mesela evet tabii mesela canım. kolu eline aldığında nasıl şey yaptığın alakalı işler ya. Evet. Yani tabii ki mesela bence hani herhangi bir markaya çok eğilimin olmasa bence gidip gerçekten MSI'den, Logitech'ten, işte Xbox'ın dene vesaire. Ama ben mesela Logitech'ten mutlu olduğum için bana iyi geliyor. Thank you very much for having me. Congratulations, and we look forward to seeing more. So, and in other news from Britain, not going there, it was announced yesterday that Forza Horizon 4 dayanıklı olması bence yeterli bir referans. Very soon. Let's send it over to Graham, who's in front of a car. Aynen, orada bir şey var. Dark Souls Ready, tik var ya da çarpı var. Yani. Evet, şunu da söyleyecektim, söyleyeyim. Lego'dan Lamborghini zannediyorum bu. Lamborghini değil galiba. Sanki McLaren gibi gözüküyor abi benim gözüme. McLaren'mış. Sen kazandın. Dedi mi? Dur ben gene mi geriden geliyorum ya? Kanka bugün 2'dir ben kazanıyorum ya. Hayırdır? Valla 2-0 yaklaşık 0 TL. Önce hiç tanımadığımız... Eyvallah. Dikkat ettiysen daha çok kesene kazandıkça artmıyor. Peki kaybetsek artar mı? Ne diyorsun? Kaybetsen direkt bana borçlanıyorsun. Abi kötüymüş ya. O zaman kazanmaya devam edeyim ben en iyi. Tek yol senin için kazanmaya devam etmek. Önce hiç tanımadığımız insanların yaptığı bir Rainbow Six Siege mücadelesinde hangi takımın kazanacağını tahmin ettim. Ve hiçbir şey kazanmadım bunun sonucunda. Abi bu nedir ya? Yani çok büyük bir kontrast oluşturuyor gördüğüm şeyler ve dünyanın geri kalanı. Olmuyor yani. Ben şey görüyorum ya, birkaç haftadır Twitch'te çok fazla Motocross Mania yayını yapılıyor. O bir nedir ya, ben bunu bilmiyorum. Yok Motocross diyorum ya, Track Mania. Ha öyle mi? Bir indirime girerse seni dürteceğim. Tamam. Peki işte eyvallah, sen de kendine iyi bak. Aynen. Sana da kolay gelsin yarın. Square Enix yayını yapacağız. Videosu da YouTube kanalımızda olacak. Yarın ziyaret edersen YouTube kanalımıza izleyebilirsin bizim aracılığımızla. Aynen öyle. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar hoş geldin kanala. And there is the 1967 Mini Cooper S Rally. All of them like painstakingly recreated. Ya yani ben buna çok karşıyım ya. Yani o kadar karşıyım ki konuşamıyorum abi buna. Anlıyorum seni. Çünkü abi bu işte bu suspension of disbelief dediğimiz şeyin böyle yerle bir edilmesi ve üstüne basılıp geçilmesi. Bir noktada şey diyorsun yani, tamam oyun oynuyorduk, inandırıcı, onu yapmasaydınız keşke diyorsun. O nokta bu nokta işte. O olmamış diyorsun, orası burası. Yalnız arkadaki şey build inanılmaz ya. 500.000'den fazla dedi abi dün. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 500.000'den fazla parça dedi. Çok güzel mesajı, çok mutlu etti Tekeç. Çok teşekkür ederiz Tekeç. İkiden rastgele gelen bir şey olarak çok memnun ayrıldım. Biz de seninle tanıştığımız için çok memnunuz. Aynen öyle.
color in any bits that need coloring in, and then Direncim ben bir dakika izni isteyeceğim, hemen geliyorum. He has built the entire map out of Lego bricks. So gece boyu yayını sürdürdüğümüz için Has he really built it like he built it in the Lego digital design. molalar alıyoruz. Hatta ben birazdan bir müsaadenizle yemek molasına gideceğim ve Doğukan'ı sizlerle bir süre baş başa bırakacağım. Ama daha sonra yine Square Enix sunumunda dönmüş olacağım. Beraber olacağız. Massive Lego Death Star, 4,000, our map, 180,000. It's pretty crazy. That was his job for weeks and weeks and weeks and weeks. And like I've seen the map myself, and I remember saying that it looks like the Lego world I wanted to build myself when I was like a young man, but just never had enough bricks. You never had 180,000 bricks, yeah, that was probably the problem. Now you've worked on sort of behind the scenes of your process with Lego as well. Tell us about that. Yeah, so a few weeks ago, a camera crew and I, we flew out to Billund in Denmark to go to the home of Lego. We got a great behind the scenes tour of all the facilities they have there. Hala Lego konuşuyorlar. Lego's best minds.